Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır devam eden insan dilinin kökeni ve evrimine ilişkin araştırmamızda belli bir noktaya geldik. Bu noktadan sonrası biraz daha konunun ayrıntılarına girmeye başlayacağız. Geçmiş videoları düzenli olarak takip eden arkadaşların kolaylıkla fark edebileceği gibi bu geçen sürede ele aldığımız konuların çoğu aslında doğrudan doğruya konunun kendisine yönelik tartışmalar ve düşüncelerin geliştirilmesinden ziyade konunun anlaşılmasını güçleştiren ve meselenin bam teline dokunmaktan bizi uzaklaştıran, konuyu bulanıklaştıran bir takım ön yargılarla ve bilimsel ve felsefi bazı dogmalarla uğraşmakla geçti. Yani özellikle zaman zaman videolarda değindiğimiz insan merkezcilik, insan merkezciliğin değişik biçimleri, insanın doğada ve evrendeki benzersiz tek biricik canlı olduğuna ilişkin iddialar, bu konudaki tartışılmaz bazı tabular ve ön kabuller, ister istemez bu sorunlar bizim dilin kökeni ve evrimine ilişkin konuları daha seri ve hızlı bir biçimde ele almamızı zorlaştırdı. Anımsayacağınız gibi insan dilinin kökenini ve evrimini açıklamak için esas olarak evrim teorisinden, evrim teorisinin temellerini oluşturan bir takım ilkelerden yola çıktığımızı defalarca vurgulamıştım. Yani bu ilke ve kuralların en başında bildiğiniz gibi bütün canlıların başlangıçtaki yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıkan tek bir canlıdan türeyerek günümüze geldikleri. Dolayısıyla bütün canlıların yapılarının aslında temelde aynı ilkelerle başladığını, çünkü ana hücre, ilk canlı hücre evrim teorisi ışığında değişik koşulların oluşmasıyla birlikte evrimleştikçe farklı yeni türlere, yeni türler farklı ailelere, aileler soylara, böyle alemlere canlılık giderek bu 4 milyar yıl içerisinde günümüzdeki çeşitliliğine kavuşmuş oldu. Fakat bu kavuşma sırasında canlılığın temelindeki bir takım mekanizmalar varlığını sürdürüyor. Yani bunu şöyle düşünelim. Elimizde 9-10 çeşit Lego'dan oluşan bir set olduğunu ve bu sette binlerce, yüz binlerce parça olduğunu ve bu parçalardan bizim bir takım oyuncaklar yapacağımızı düşünelim. İster köprü yapalım, ister kamyon ya da iş makineleri yapalım, uçak yapalım, evler yapalım, yollar yapalım, şehirler yapalım. Bütün bunları bu elimizdeki Lego parçalarıyla yapacağız. Bu parçaların sayısı belli olduğuna göre bizim de yapacağımız şeylerin temelinde aslında aynı şeyler olacaktır. Fakat biz bunları farklı bileşimlerle ortaya koyduğumuzda farklı görünümler ortaya çıkacaktır. Şimdi canlılığın tarihinde de böyle. Yani bizim bugün en basit tek hücreli canlılarla bile paylaştığımız ortak noktalar var. Biliyorsunuz, bunlardan söz etmiştim. Yani en basitinden diyelim adenozin trifosfat diye bir yapı var, bir madde var, bileşik var, biyomolekül. Bu biyomolekül değişik daha küçük moleküllerin birleşmesiyle oluşuyor. Ama bu öylesine temel bir madde ki örneğin bunu prokaryot, yani çekirdekli hücresi olan bizim gibi canlıların dışında çekirdekli hücreleri olmayan arkeler, hatta diğer başka küçük mikroorganizmalar bile bu ATP'yi kullanıyorlar. Ama ATP'nin vücutta üretilmesinin değişik yolları var. 3-4 değişik biçimde
üretilebiliyor. Fakat ATP'nin esas görevi vücuda enerji sağlamak. Yani kimyasal enerjiyi, yani güneş ışığından gelen enerjinin vücudun yararlanabileceği hale getirilmesini sağlıyor. Temel görevi bu. Ama bunun dışında adenozin trifosfat değişik canlılarda çok farklı işlevler de görüyor. Yani haberleşmeyi sağlayabiliyor, hücrede bir takım madde alışverişlerine aracılık ediyor, kimyasal dönüşüm sayesinde enerji sağlıyor falan. Bir sürü bir şey var. Bir sürü ayrıntı var. Ama burada anlatmak istediğim en temelde bütün canlıların paylaştıkları bir ortak payda var. Bu ortak paydadan gelişerek diğer özellikler ortaya çıkıyor. Peki bu diğer özellikler nasıl ortaya çıkıyor? Biliyorsunuz özellikle farklı canlılarda farklı özelliklerin ortaya çıkmasının temel koşulu varyasyon, yani çeşitleme. Değişik genetik mutasyonların sonucunda bir takım ana babalarından, ebeveynlerinden farklı canlılar ortaya çıkıyor. Eğer bu canlıların ortaya çıkması yaşam mücadelesinde o canlıya çevreyle kurduğu ilişkide avantajlı bir olanak sağlıyorsa, bu değişiklikler olumlu yönde iş görmeye başlıyor ve o ebeveynin değişikliğe uğramış döllerinin, yani yavrularının yaşama ve üreme başarıları artıyor. Böylece yeni tür çıkıyor. Oradan da başka türler çıkıyor. Peki bu canlılığın çeşitlenmesine bunun ne yararı oluyor? Bunun yararı da şöyle oluyor. Temelde aynı yapılara sahip olan canlılar, yeni türler ortaya çıktıkça o eski türlerin bir takım organ yapı ve işlevlerinin farklılaşmaya başlamasıyla yeni özellikler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu yürüme, hareketle ilgili bir özellik olabiliyor. Besin zincirindeki yer almayla, çevreden alınan besinlerden daha fazla yararlanmayla ilgili bir gelişmiş özellik olabiliyor. Sayısız biçimleri var. Ama burada dikkat etmemiz gereken şu: hiçbir canlı türündeki hiçbir özellik, hiçbir organ, hiçbir yapı, hiçbir işlev birdenbire gökten zembille inmiyor. Yani durup dururken mucizevi bir şekilde bir canlı ortaya çıkmıyor. Her canlı, en sıra dışı canlının bile geçmiş türlerde taşıdığı özelliklerin nüveleri var. Buna ilişkin sayısız örnek vermiştim. Örneğin bizim vücudumuzda günlük koşuşturma içerisinde fark edersiniz. Bazen dirseğinizi bir yere değersiniz ya da elinizi bir yere dokunduğunuzda elektrik boşalması olur. Vücudunuzdaki elektrik toprağa geçer. Bunun iyi bir şey olduğu genelde kabul edilir. Hatta kırlara, bayırlara çıkıldığında insanlar çıplak ayakla dolaşmaktan hoşlanırlar. Vücudundaki elektriği attığını, rahatladığını falan söylerler. Ama örneğin şimdi elektrikli yılan balığı diye bir hayvan var. Bu hayvan koskoca timsahı bile elektriğiyle öldürebiliyor. Şimdi bizim vücudumuzdaki elektrikli yılan balığının üretebildiği elektrik ve onun bu elektrikle besin bulması, haberleşmesi, bir takım şeyleri yapabilmesi arasında dağlar kadar fark var. Ama sonuçta ikisinin de kökenini oluşturan daha eski türlerden gelen bir takım özellikler var. Ama elektrikli yılan balığı bunu çok aşırı derecede özelleştirdiği için onun bu özelliği bize sıra dışı geliyor. Ya da yarasa örneğini vermiştim. Örneğin milyonlarca yarasa belli bir yerde toplanıyor. Diyelim bir köprü altında ya da bir mağarada. Bu mağarada yüz binlerce yavru yarasa var ve bunlar birbirleriyle sokulmuş bir biçimde tepeden aşağıya sarkmış duruyorlar. Ve anneleri geldiği zaman her anne kendi yavrusunun sesini tanıyarak o yüz binlerce yavrunun arasında kendi yavrusunu bulabiliyor. Yani bunun inanılmaz bir işitme yeteneği olduğundan kuşkumuz yok. Fakat sonuçta yarasa bir memeli hayvan. Kulak yapısı esas olarak bizim kulak yapımızdan farklı değil. Yani temel mekanizmalar hemen hemen aynı. Ama ondaki özelleşme ve yetkinleşme o kadar olağanüstü ki bizim kulağımız onun yanında devede kulak kalıyor.
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu örneklerden daha önceki videolarda zaman zaman değindiğimiz gibi insan dili, insan konuşması boşlukta geçmiş türlerden bağımsız bir biçimde, bilinmeyen bir tarihte insan beynindeki mucizevi bir takım gelişmelerle ortaya çıkan basit bir sonuç, bir olay değil. İnsan dilinin, insan konuşmasının bizden önceki türlerde öncülleri var. Buna ilişkin birçok video çektim. Şimdi fakat buna rağmen bütün bu ortak kökene ve ortak paylaşılan özelliklere dayalı olarak insan dilinin gelişmiş olduğunu söylememize rağmen insanın eşsizliği ve benzersizliğine, onun düşünsel ve bilişsel yeteneklerinin diğer hayvanlarda olmadığına iman etmiş ya da bu konuda kararlı kişiler hala insanın belli bakımlardan hayvanlarla ortak bedensel bazı paylaşımları olsa da esas olarak insanın farklı olduğunu söylemekte ısrar ediyorlar. Burada görüşlerine dayanak yaptıkları en temel iddia da şu: insanın konuşmasının bir benzeri uzaktan yakından hiçbir canlıda yok. Hiçbir canlı insanın yaptığı gibi birbirleriyle iletişim kuramıyor. Yani hayvanlar jestlerle, mimiklerle, işaretlerle, bir takım şeylerle birbirlerine bazı şeyleri haber veriyor olabilirler. Birbirlerini uyarıyor olabilirler, bilgi veriyor olabilirler. Bütün bunlara eyvallah ama hiçbir hayvan yalnızca konuşarak kendi yavrusuna herhangi bir bilgi aktaramıyor. Sadece uygulamalı olarak, örnek olarak bir takım şeyleri öğretebilir, anlatabilir ama sırf konuşarak, konuşmayı vasıtasıyla böyle bir şey yapamıyor. Ya da herhangi bir konu hakkında hiçbir hayvan diğer bir hayvanla tartışamıyor. Bu açıdan insan konuşması, insan dili benzersizdir. Bu iddia bir türlü evrim teorisine inanan ve evrim teorisi çerçevesinde düşünmeye çalışıp olaylara o şekilde yaklaşan insanlar bile bu önyargıdan kurtulamıyorlar. Şimdi bu konuya ilişkin somut örnekler üzerinden giderek konuyu açmaya çalışacağım. Şimdi geçmiş onlarca yıl içerisinde değişik evcil hayvanlara insan konuşması öğretilmeye çalışıldı. Bu konuda büyük emekler harcandı. Hatta bizzat bu çalışmalara katılan araştırmacıların daha sonradan yazdıkları kitapların olduğunu biliyoruz. İşte örneğin şempanzeler konuşamaz diye bu şempanzelere dil öğretme çalışmalarında bulunan araştırmacıların yazdıkları bu tip kitaplar var. Fakat ben bu çalışmaların, bu konudaki yayınların ve bunların ayrıntılarına girmektense bütün arkadaşların ilgi duyduklarında ve merak ettiklerinde takip edecekleri iki örnek üzerinden devam etmek istiyorum. Yani bu iki örnek üzerinden hayvanların insan konuşmasını anlayıp belli ölçülerde onu kullanabildiklerine ilişkin örnekleri anlatacağım. Şimdi bu konuda çarpıcı örneklerden birisi Kanzi isimli bir bonobo. Şimdi internette, YouTube'da ve diğer araştırma motorlarına falan Kanzi the bonobo ya da Kanzi konuşan maymun vesaire diye yazdığınızda Kanzi'ye ilişkin çok sayıda video göreceksiniz. Şimdi bu videolarda Kanzi'nin bakıcılarıyla birlikte, onunla ilgilenen araştırmacılarla birlikte yaptığı değişik gösteriler var. Gösterilerden öte yani Kanzi'nin konuşma yeteneğinin ve söylenenleri anlama ve anladığını eylemlerle ortaya koyabilme bakımından neler yaptığına ilişkin videolar var. Bu videoları izlediğinizde
hayretle şunu göreceksiniz. Yani Kanzi birçok konuda böyle işaret, jest, şu hiçbir şeye başvurmadan, hatta karşısındaki kişi kafasındaki kukuletayla konuştuğu durumlarda bile Kanzi söylenilenleri anlayabiliyor ve bunları yapabiliyor. Yani kendisine söylenenleri yapılabiliyor. Kısacası Kanzi diğer evcil hayvanlardan farklı olarak insan dilini belli ölçülerde anlayıp konuşabildiğini ve insanlarla bu yönüyle yalnızca sesli konuşmayla bir iletişim kurabildiğini görebiliyoruz. Kuşkusuz Kanzi'nin ses gırtlak yapısı, ses kutusunun özellikleri nedeniyle onun bizim gibi sesler çıkarma yeteneği yok. Yani bunu istese de yapamaz. Yapamadığı için Kanzi bu anlamda konuşmuyor. Fakat Kanzi'ye bir takım leksigram denilen bir takım araçlar vasıtasıyla simgesel düşünce ve simgesel düşünceyle kendi düşüncelerini ifade etme ve kendisine söylenenleri kavrama yeteneği geliştiği için Kanzi'nin insan dilini konuşabildiğini, anlayıp gerekli tepkileri verebildiğini söylüyoruz. İkinci örneğim gene internet araştırma motorlarına ya da değişik uygulamalara yazdığınız zaman Alex the Parrot ya da Alex the Genius ya da Alex the Einstein gibi sözcükler yazıp araştırma yaptığınızda Alex isimli papağanın da insan konuşmasını anladığı ve konuşabildiğini görüyorsunuz. Yani Alex'le ilgili videoları da izlediğinizde göreceksiniz. Alex birçok kendisine söylenenleri anlıyor. Onlara hiç de öyle bir takım diyelim muhabbet kuşlarının ya da bazı papağanların yaptığı gibi motor gibi böyle aynı sözcükleri tekrarlamakla yetinmiyor. İçinde bulunduğu bağlama göre kendisinden istenilenlere yanıt verebiliyor. Şimdi kuşkusuz bilim tarihinde ve değişik araştırma alanlarında bu tür çalışmalar devam ediyor. Fakat bunların ayrıntılarına girmemiz gerekmiyor. Alex ve Kanzi örnekleri bize somut olarak hayvanların istendiğinde insan konuşmasını anlayabileceklerini ve kullanabileceklerini gösteriyor. Peki buna şaşırdık mı? Hayır. Çünkü benim bu araştırma serüveninin başından beri söylediğim noktalarla çelişen bir durum yok. Yani insan konuşması daha önceki türlerdeki bir takım yapı, düzenek ve işleyişlerin geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Peki Kanzi ve Alex'in bu yaptıkları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Niye başka hayvanlar yapamıyor da bir tek Alex ve Kanzi gibi sıra dışı örnekler bunu yapabiliyor? Bu sorunun yanıtı o kadar karmaşık değil. Çünkü daha önce anlatmıştım. Yani insan yavruları, bebekler için bile konuşmanın gerçekleşebilmesi için kritik bir eşik vardı. 2,5-3 yaş. Eğer 2,5-3 yaşına kadar insanlarla birlikte olmazsa ve insan konuşmalarına tanık olup bu şekliyle beyninde gerekli nöral ağlar oluşmamışsa bir çocuk daha sonra konuşmayı öğrenemiyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla bizim birebir ilişki kurduğumuz çevremizdeki hayvanlara bizim insan konuşmasını bir biçimde öğretemememizin temel nedeni budur. Yani onlar doğdukları andan itibaren onlara bu tip bir becerileri yönlendirebilecek çalışmalar yürütemediğimiz için onlar doğal olarak kendi türlerinin iletişim tarzlarıyla sınırlı bir biçimde iletişim yetenekleri gelişiyor ve insan konuşmalarını, insan dilini anlayacak bir noktaya gelemiyorlar. Nitekim bu dediğim Kanzi örneğinde somut, çok somut. Çünkü Kanzi'nin aslında bulunduğu araştırma merkezinde bu çalışmalar Kanzi'nin
annesi ve başka maymunlarla, yani başka bonobo ve şempanzelerle bu çalışmalar yürütülürken, yani Kanzi de bebek olarak oralarda işte dolaşıyor, oynuyor, bir şeyler yapıyor falan. Yani özel olarak Kanzi ile kimse ilgilenmiyor. Ama zaman içerisinde araştırmacılar Kanzi'nin bazı tepkilerine ve şeylerine bakınca onun diğer annesinden ve diğer e, hayvanlardan, çalışma yürütülen hayvanlardan çok daha becerikli ve bir takım şeyleri kavradığını fark ettiklerinde özel olarak Kanzi ile ilgilenmeye başlıyorlar. Ve bebeklikten itibaren Kanzi bu işe başladığı için e, daha önce hiçbir maymunun, hiçbir şempanze ya da bonobonun yapamadığı bir düzeye gelebiliyor. Yani demek istediğim şu, Kanzi'nin ortaya çıkması hem tesadüf hem de e, bu dil öğrenmeyle ilgili kritik eşiğin olmasına bağlı bir durum. Peki Kanzi gibi diğer bonobolara ya da şempanzelere bebeklikten itibaren onları bu şekliyle eğittiğimizde onlara tümüyle insan konuşmasını bir insanınki düzeyinde öğretip konuşmalarını sağlayabilir miyiz? Hayır. Bu olmaz. Neden olmaz? Bunun neden olmayacağına ilişkin bizde bulunan maymunlarda ve bonobolarda, şempanzelerde bulunmayan bazı özelliklere bakmamız gerekiyor. Şimdi bu özelliklerin ayrıntılarına elbette bu videoda giremem. Bu ayrı bir insanın evrimiyle ilgili bazı özelliklerin tartışılmasını ve bazı özelliklerin arka planının kavranılmasını gerektiriyor. Fakat burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Kanzi ya da Alex gibi hayvanlara küçüklükten itibaren bu tür şeylerin öğretilebiliyor olması onların esas olarak insan dilinin yapısına o kadar da uzak düşmediklerini, en azından belli alanlarda ortak yapı, düzenek ve işlevlerden yola çıktıkları için bunu yapabildiklerini belirtmemiz. Bu önemli bir ayrım noktası. Şimdi burada Kanzi ve Alex örneğinde esas bizi şaşırtan ve zorlayan nokta onların simgesel düşünce ve simgelerle iletişim kurma becerilerindeki yetersizlik ya da simgesel çağrışıma dayalı iletişim kurmada bizim gibi başarılı olamamaları. Kuşkusuz bunun da yapısal bazı nedenleri var. Yani bir insan türünde simgesel, yani çağrışıma dayalı ilişki kurabilme yeteneğinin gelişmesi için insanın evriminin bazı özelliklerine ve bazı ayırt edici çizgilerine bakmamız gerekiyor. Ama tabii bu videoda ele alabileceğimiz kadar basit bir konu değil. Bu konuyu ayrıyeten ileriki videolarda ele alacağım. Burada esas bizim dikkat çekmemiz gereken nokta şu. İletişim tarzı olarak insan diliyle hayvan iletişim tarzlarının, hayvan dillerinin esas olarak ortaya çıktıkları zemin nedir? Bu zemini nerede bulmalıyız ve bu zeminden süreç içerisinde, evrimsel süreçte farklı türlerin farklı özellikleri nasıl geliştirdiklerini kavramalıyız. Şimdi burada esas da karşımıza çıkan nokta çağrışım. Fiziksel çağrışım ve simgesel çağrışım diye iki çağrışımdan söz etmemiz gerekiyor. Bunun da tarihine, geçmişine baktığımız zaman aslında canlılığın tarihine paralel olarak bu özelliğin geliştiğini görüyoruz. Ne demek istiyorum? Yani sinyal dediğimiz belli sinyallerin belli canlılarda belli hareketleri başlatabilme özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilişkin geçmişte birçok örnek vermiştim. Hatırlayacağınız gibi örneğin
Karette karette yavruları yumurtadan çıktıktan sonra 2 tane sinyale bakıyorlardı. Neydi bu sinyaller? Birincisi gökyüzünde dolunayın olması gerekiyor. Çünkü onların yumurtaların üreme döngüsü dolunaya göre ayarlandığı için genellikle bu yavrular dolunayın olduğu günlerde yumurtadan çıkıyorlar. Ve dolayısıyla deniz kıyısında dolunayın denizin üzerinde yakamoz yani parıltılara neden olması onlar için birinci sinyaldi. İkinci sinyalde denizin kokusu. Deniz kokusu yani kendi türlerine özgü olarak denizden yayılan kokuyu aldıklarında bu yavrular bu 2 sinyale bakarak denize sahildeki yumurtadan çıktıkları noktadan 100-200 metrelik sahili kumları aşarak denize koşuyorlar ve ulaşıyorlardı. Şimdi burada bu karetta yavrularını harekete geçiren 2 tane sinyalden söz ettik. Birisi ışık, diğeri koku. Şimdi bu buna benzer biçimde birçok canlı çevreleriyle kurdukları ilişkilerde bulundukları çevreye uygun olarak evrimleştirdikleri özellikler çerçevesinde çevrelerine uyum sağlıyorlar. Örneğin daha önce karıncaların birbirleriyle ilişkilerini ya da belli uzaklıklara gittikten sonra yuvalarına geri dönmelerini sağlayan sinyalin feromon dediğimiz salgıladıkları belli kokular olduğundan söz etmiştim. Demek ki kokular yani feromonlar ya da örneğin gene verdiğimiz çarpıcı bir örnek olarak kenenin memelilerin derilerinde bulunan bütürik asit kokusuna çok duyarlı olmasından hareketle onun için harekete geçirici sinyal olarak bütürik asitten söz etmiştik. Demek ki burada koku işin içerisine giriyor. Ama örneğin bazı canlılarda bu etkiyi yaratan koku değil de yalnızca ses. Yani bazı canlılar sesi duyarak, ses aracılığıyla hayatiyetlerini sürdürebiliyorlar. İşte bunun en gelişmiş örneklerinden birisi olarak yarasalardan söz etmiştim. Başka toprak altında yaşayan birçok canlı türünde gözlerin bir anlamı olmadığı için onlar çevreleriyle ilişkileri esas olarak dokunma, koku ya da sesle hallediyorlar. Şimdi dokunma da çok önemli iletişimde biliyorsunuz. Dokunmanın hangi anlamlarda önemli olduğunu ve ne tür sonuçlara yol açtığını bunu da örümcek örneğiyle anlatmaya çalışmıştım. Yani örümcekler dokunma duyularının gelişkinliği sayesinde gözleri çok görmese de dokunma ve titreşimi algılama yetenekleriyle avlarını yakalıyorlardı. Bunun gelişmiş bir örneği olarak bizim gözleri görmeyen insanların kullandıkları Braille alfabesi diye bir alfabe var biliyorsunuz. Belli kabartmalardan oluşan bir alfabe. Gözleri görmeyen insanlar bu parmaklarıyla bu alfabeyle yazılmış yazıları hızlı bir biçimde okuyarak çevreleriyle iletişim kurabiliyorlar, eğitim görebiliyorlar, diploma alıp belli meslekleri yapabiliyorlar. Demek ki yani konuyu dağıtmadan ve uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Yani koku, tat alma, dokunma, işitme, görme. Bütün bu duyu organları aslında canlıların çevreleriyle kurdukları ilişkileri sürdürebilmede, iletişim kurmalarında, belli bilgileri birbirlerine iletmelerinde ya da belli uyaranlardan aldıkları çağrışımlarla kendi hareketlerine yön vermekte bunlardan yararlanabiliyorlar. Canlıların çevreleriyle iletişim kurarken yararlanabildikleri bu özellikler her canlı türünün yer aldığı
ekolojik nişteki koşullara bağlı. Hem koşullara hem de kendisinin evrimsel süreçte geliştirmiş olduğu genetik ve yapısal bazı özelliklere bağlı. Fiziksel uyaranlara yani fiziksel çağrışımlara bağlı olarak canlının çevresiyle kurduğu ilişkiler ve bir takım davranışlarını buna göre belirlemesinin klasik örneği olarak Pavlov'un koşullu yani şartlı reflekslerinden daha önce söz etmiştim. Ne oluyordu? Yani herhangi bir uyaran, fiziksel bir uyaran karşıda fiziksel bazı sonuçlara yol açtığında, diyelim işte bir köpeğe Pavlov bir zil çalıyor. Zil sesi duyulduktan sonra köpeğe yiyecek veriliyor. Bir süre sonra köpek zil sesini duyar duymaz zil sesinin ardından yiyeceğin geleceğini varsayarak ağzından tükürük salgılamaya başlıyor. Yani bir beklenti içerisine giriyor. Dolayısıyla bir süre sonra bu düzenli biçimde tekrarlandığında artık zil sesi köpekte yiyecek anlamına geliyor. Şimdi bu fiziksel bir uyaran ve fiziksel bir çağrışımla kurulan bir iletişim tarzı. Fakat simgesel dediğimizde böyle bir olay yok. Yani insan diyelim evcil hayvanlarımıza seslenerek belli komutlarla onları belli şeylere aynı Pavlov'un yaptığı gibi koşullayabiliriz. Örneğin evcil hayvanı olan arkadaşlar çok iyi bileceklerdir. Diyelim belli bir dolabı açtıklarında, dolaptan belli bir mama kutusunu aldıklarında o kutunun sesi ya da evcil hayvanımıza mama vereceğimiz kabın yere ya da sert bir zemine bırakıldığında çıkan ses. Bu sesleri duyduklarında köpek ya da kedi ya da işte hayvan beslediğimiz hayvan neyse bu sesi duyduklarında otomatikman heyecanlanıp kendilerine yiyecek verileceğini kabul ederek harekete geçiyorlar. Dolayısıyla onlar için bu sesler yani ister dolap kapağının açılması, ister mama kabının çıkardığı ses, isterse de işte mamanın konduğu ambalajın hışırtısı, bütün bunlar hayvan için belli bir anlama geliyor. Ve dolayısıyla bu anlamın oluşması aslında iletişimin yani konuşmanın temellerinin atıldığı noktadır demek yanlış olmaz. Fakat insan konuşması yalnızca tek bir sesle tek bir nesneyi birleştirerek gerçekleşmiyor. Bildiğiniz gibi biz de bunu yapabiliriz. Ne yapıyoruz? Örneğin işte belli bir nesneye belli bir isim veriyoruz. Fakat başka söz öbeklerini, heceleri, fonemleri, farklı sesleri birbirlerine bağlayarak ve bunları çağrışımsal bir biçimde sezgiye dayalı olarak gündeme getirdiğimizde işin rengi değişiyor. Dolayısıyla hiçbir hayvanlar biraz önceki örnekte de anlatmaya çalıştığım gibi hayvanlar tek bir sesle, tek bir görüntüyle, tek bir kokuyla ya da tek bir dokunmayla belli hareketleri, belli davranışları ya da belli gelişmelerin olabileceğini sezebilir. Bunu öğrenebilirler. Buna fiziksel uyaranlara bağlı çağrışım yöntemi ile iletişim kurma diyebiliriz. Ama insan dilinin özelliği bunun çok çok ötesine geçiyor. İnsan dilinde sezgiye ve simgeselliğe dayalı bir iletişim yeteneği var. Fakat bu iletişim yeteneğinin aslında mucizevi, başka hayvanlar için kesinlikle ulaşılamaz bir durum olmadığını videonun başındaki Alex ve Kanzi örnekleriyle anlatmaya çalışmıştım. İyi de şimdi Alex ve Kanzi ya da onlar gibi yetiştirilen hayvanların insan dilinin belli özelliklerini öğreniyor olmaları
insan dilinin hayvan dilleriyle basit bir uzantısı olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Peki Kanzi ve Alex'in başarıları hayvanların aslında hayvanların simgesel düşünebilecekleri ve bu anlamıyla simgesel bir iletişim tarzı olarak insan dilini layıkıyla ve tam olarak öğrenebilecekleri anlamına gelir mi? O da gelmez. Neden gelmez? Çünkü insanın simgesel düşünme yeteneği, simgesel araçları kullanarak geliştirdiği diliyle, çevresiyle ve birbirleriyle kurduğu ilişkilerin anlaşılabilmesi için insanda bu özelliği yaratan süreçleri iyi kavramamız gerekiyor. İnsanlar simgesel düşünme bir tür olarak evrimsel süreçte insanların genetik yapılarına işlendiği ve bu genetik yapıda simgesel düşünme, konuşma ve davranabilme yeteneklerinin değişik biçimlerde kendini açığa vurma özellikleri insan türünde geliştiği için diğer hayvan türleri insan dilini bu anlamıyla, yani bir bütün olarak insanlar gibi kavrayıp sürdürme olanağına sahip değiller. Peki bu olanağı olmamasının nedeni nedir? Bunu ilerleyen videolarda daha ayrıntılı biçimde ele alacağız. Fakat esas olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani insanı hayvanlardan ayırt eden, insandaki bir takım içgüdüsel diyebileceğimiz özellikleri var eden genetik hafızasına, genetik yapısına işlenmiş bazı özelliklerdir. Bu özelliklerin neler olduğunu kavradığımızda neden insan dilinin diğer hayvan dillerinden bu derece farklı olduğunu ve sıra dışı bazı örneklerde bazı hayvanlar belli noktalarda insan dilini anlayıp onu kullanabilecek düzeye gelmiş olsalar da esas olarak bir insan düzeyinde ve insanların yapabildiği hız ve yetkinlikte insan dilini neden kullanamadıklarını daha iyi anlamış olacağız. Dolayısıyla bu videoda şunu anlatmaya çalıştım. Evet, insan dili bugünkü haliyle sesli konuşmaya dayalı insan dili esas olarak diğer hiçbir canlı türünde bulunmayan bir düzeye gelmiştir. Bir düzeye geldiği için de bugün insan dilinin aynı yetkinlik, hız ve beceriyle diğer canlı türlerindeki bireylerin sürdürmelerine olanak yok. Fakat bu durum insan dilinin gökten zembille indiği, daha önceki kendisine yakın türlerdeki bir takım organ yapı, işlev ve düzeneklerle hiçbir ilgisinin olmadığı, bu özelliğin bilinmeyen bir nedenle insanda ortaya çıkmış olağanüstü bir yeti ve becerinin sonucu olduğu gibi düşünceler de doğru değil. Hatırlayacağınız gibi insan dilinin ve insanın eşsizliğine ve benzersizliğine vurgu yapanların konuya esas olarak buradan baktıklarını, dolayısıyla insan dilindeki bir takım özelliklerin geçmiş canlılarla hiçbir bağının olmadığını ve dolayısıyla bu anlamıyla da zaten insan dilinin kökeninin kavranamayacağını, insan dilinin kökeni açığa çıkarılamadığı ve açıklanamadığı için insan dilinin evriminin nasıl gerçekleştiğine ilişkin teorilerin sadece kuru tahminlerden öteye gidemeyeceğini söylüyorlar. Oysa bu videolar dizisinde benim karşı çıktığım yaklaşım buydu. Peki bu yaklaşımın tersine olarak ben ne diyorum? Ben de şunu diyorum. Diyorum ki insan dili evrim teorisinin gelişme ilkelerine ve kurallarına bağlı kalındığı noktada insan dilinin geçmişini bir uzak evrimsel süreç, iki yakın evrimsel süreç olmak üzere iki düzeyde ele alabiliriz.
Uzak evrimsel süreçte insan dilinin oluşturucu unsurlarının diğer canlı türlerindeki biçimlerine, bunların nasıl geliştiklerine ve insandaki konuşma biçimini olanaklı kılan sesle ilgili bir takım özelliklerin hangi koşullarda oluştuğunu ortaya koyabiliriz. İkinci olarak yakın evrimsel süreç dediğimiz insanın primat kuzenlerinden ayrıldıktan sonra ağırlıklı olarak kültürel evrimle birlikte geliştirdiği bir takım adaptasyonların sonucu olarak bugün insan dilini olanaklı kılan belli yapı, düzenek ve işlevlerin ortaya çıkmasını da tespit edebiliriz ve bunların izini sürebiliriz. Böylesi bir perspektifle konuya baktığımızda insan dilinin kökenini ve evrimini sağlıklı bir biçimde açıklamamamız için hiçbir neden yok. Sonraki videolarda bu konuya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.